Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin de isteği üzerine N harfi yapımını anlatacağım. Yapımında kullanılan malzemeleri sayalım hemen. 6 milimlik inciler kullanacağım. Sizler istediğiniz boyutta boncuk kullanabilirsiniz. 0.35 esneme yapmayan misina kullanacağız. Kesmek için makas kullanacağız. Bir de harfimizi ne için yapıyorsak anahtarlık, çanta aparatı ya da çok daha küçük boncuklarla yapıp takı olarak kullanacaksanız takı aparatınızı yanınızda bulundurun. Videonun sonunda size harfin boyutlarıyla ilgili, kullandığımız boncuk adetiyle ilgili bilgiler vereceğim. Sizler de boncuk boyutunuzu ona göre ayarlarsınız. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. N harfinin yapımına başlayabiliriz. Misinamın ortasına 4 tane boncuk taktım. Misinamın uçlarını eşitledim. Şimdi düğümleme yöntemiyle ilerleyeceğim. İsterseniz çaprazlama yöntemi kullanabilirsiniz. Düğümleme yönteminde ne yapıyorduk? Diğer videolarımda da çoğu kez anlatıyorum. Aynı taraftaki misinayı şu son taktığım boncuktan geçiriyorum. Çektiğimde şöyle bir baloncuk oluşuyor. Bu baloncuktan karşı taraftaki misinayı geçiriyorum. Ve iki ucu da çekiyorum karşılıklı. Oluşan düğümü de boncuğumun arasına alıyorum. Şöyle boncuğumun arasına çektim. Düğümleme yöntemi dediğimiz yöntem bu arkadaşlar. Bu yöntemle ilerleyeceğiz. Şimdi bu bizim birinci sıramız. İkinci sıramız için boncuk takıp geliyorum hemen. İkinci sıra için hazırız. İkinci sırada bir tarafa bir boncuk, bir tarafa bir boncuk taktım. Şöyle üçüncü boncuğu da herhangi bir tarafa takabilirsiniz. Üçüncü boncuğumuzdan düğümleme yapacağız. Hemen aynı taraftaki misinayı ne yapıyorum? Üçüncü boncuğumdan geçiriyorum. Baloncuğumu oluşturuyorum. Bu baloncuktan ne yapacağım? Karşı taraftaki misinayı geçireceğim ve karşılıklı çekiyorum. Burada oluşan düğümü şu ortadaki boncuğumun arasına çekiyorum. Düğümlememi yapmış oluyorum. İkinci sıramı da yapmış oluyorum. Hadi hemen üçüncü sıraya geçelim. Üçüncü sıra için hazırız. Yine ne yapacağım? Şu üçüncü boncuğumdan karşılıklı boncuklarımı attım. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir tane bir tarafa, bir tane bir tarafa atacaksınız. Üçüncü boncuğu da herhangi bir tarafa atacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Üçüncü boncuğumdan giriyorum. Baloncuk elde ediyorum. Karşı taraftaki misinayı da bu baloncuktan geçirip karşılıklı çekiyorum. Düğümü boncuğumun arasına alıyorum. Üçüncü sıramı yapmış oluyorum. Bakın 1, 2, 3 sıra yaptık. Bir 3 sıra daha yapalım. 7. sırayı beraber yapalım. Ben şimdi 3 sıra daha hızlandırılmış bir şekilde yapacağım. 7. sırada da farklılığımız olduğu için beraber yapacağız. Altı sıra yaptık arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sırada tüm boncukları bir tarafa takıyorsunuz. Sağ ya da sol fark etmez. Bütün boncuklar 3 tane boncuk da aynı tarafta olacak çünkü döneceğiz. Yönümüzü değiştireceğiz. Son taktığım boncuktan giriyorum. Baloncuğumu oluşturdum. Karşı taraftaki misinayı aldım, içinden geçirdim. Ve yönümü yan tarafa çevirmiş oldum. Buradan aşağıya doğru geleceğiz. Artık şuradan dönüyoruz. Bu işlemi yapacağız. Yönümüzü çevirdik. Hemen yine ne yapalım? Boncuk takıp devam edelim. Yine aynı tarafa boncuk takıyorum. Bu kez 2 boncuk takıyorum. Yukarıdaki misinaya boncuk taktım. Yine yönümü çevirmek istiyorum. Bu kez yönümü aşağıya verdim. Dikkat ederseniz yine ikinci boncuktan misinamı geçirdim. Misinam şurada, buradaki boncukta. Şimdi yine şu aşağıya bakan misinamı, boncukların tarafına bakan misinamı bir ön boncuğa alacağım.
Bakın misinam şu 2 boncukta, aşağıya doğru devam edeceğiz boncuk takıp. 2 boncuk daha taktım. Bu ikinci 2 boncuğu. Bir şurada takmıştık. Sonra bir tane öne geçmiştik. Bu kez yine 2 tane boncuk taktım. Yine yukarıdaki misinama taktım. Çünkü aşağıya gideceğim için yukarıdaki misinama takıyorum ki şu şekilde yönümü aşağıya verebileyim. Çaprazlama yöntemi de size göstermek istiyorum bu arada. Karşı taraftaki misinayı direkt son taktığımız boncuktan çapraz bir şekilde geçiriyoruz. Çapraz dediğimiz yöntem bu. Geçirip çekiyoruz. Bu kadar. İsterseniz bu yöntemi de kullanabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Burada yine aşağı doğru inerken şöyle birer boncuk karşılıklı atıyorum. Yine 3. boncuğumu da herhangi bir tarafa atıyorum. Bu şekilde 5 sıra daha yapacağız. 3'er boncuk takarak arkadaşlar. Şöyle yönümüzü aşağıya almış olduk. 4 sıra daha aşağıya bu şekilde ineceğim. Hemen hızlandırılmış iniyorum. Aşağıya doğru üçlü taktığım boncuklardan 4 tane indim. 5.'ye iniyorum. Son 5.'yi yapacağım. Ondan sonra tekrardan yukarı doğru döneceğiz. Şöyle 3. boncuktan girelim. Şu 5.'yi bir yapalım. Yönümü değiştireceğim için tabii ki döneceğim taraftan misinaya şöyle bu tarafa doğru döneceğiz çünkü 2 tane boncuk taktım. 2 tane boncukla döneceğim. Yönümü çevireceğim. Şöyle son taktığımızdan girelim. Karşı taraftaki misinayı da baloncuktan geçirelim. Çektiğimde yönümü bu şekilde çeviriyorum. Ve bu kez 3 tane boncuk taktım. Aynı tarafa taktım. Şuranın biraz tersi gibi arkadaşlar. Talimatları takip ederseniz çok rahat yaparsınız. Son taktığımız boncuktan diğer taraftaki misinayı geçiriyorum. Çektiğimde yönümü iyice çevirmiş oldum. Burada yine bir boncuk ileri alıyorum. Hemen yandaki boncuktan yukarı çıkacağım. Devam ediyorum. 2 boncuğumu taktım. Son boncuktan girdim. Baloncuktan misinamı geçirdim. Artık yine yukarı doğru çıkmaya devam ediyoruz. Karşılıklı birer boncuk atacağız. 3. boncuğumuzu herhangi bir tarafa takacağız. Bakın şöyle yukarı doğru bu şekilde 5 sıra daha yapıp harfimizin 1. şablonunu bitirmiş olacağız. Şöyle yapacağım arkadaşlar, daha rahat olacak bizim için. Yukarı doğru gelelim bu şekilde. Bakın şöyle göstereyim. Karşılıklı birer tane atıyoruz. 3.'yü de herhangi bir tarafa atıyoruz. Şimdi 3.'den girdim. Sonuncuyu da artık bütün boncukları tek bir tarafa taktım. Direkt bağlıyorum. Birkaç kez bağladım. Misinamı komşu boncuklardan geçirip öyle koparacağım. Şablonumuzun yapılışı bu kadar. Şimdi şöyle yapacağız. Videoyu geri alıyorsunuz. Aynısından bir tane daha yapıyorsunuz. Bunları daha sonrasında şu şekilde üst üste koyacağız. Birleştireceğiz. Aynısından bir tane daha yapıp gelelim birleştirme işlemi için tekrardan görüşelim. Birleştirme işlemi için hazırız. Bu işlemde 2 tane şablonumuzu şu şekilde üst üste koyacağız ve birleştirmeye başlayacağız. Şuradan bir başlayacağız arkadaşlar. Buradan böyle geleceğiz. Yine şuradan içten devam edip
başlayıp aynı yerde bitireceğiz. Şu şablonumuzun dışındaki boncuklar, bu boncuklar zaten karşılıklı arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Bu karşılıklı boncuklardan aralara birer tane boncuk atarak birleştirme işlemi yapacağız. Hemen şu baştaki boncuklardan girişimizi yapalım. Şu ilk boncuklardan girişimizi yapıyorum. Şu yukarıdaki misinaya bir tane boncuk attım. Diğer şablondaki ilk boncuktan misinamı tekrardan geçiriyorum. Bakın şöyle birleştirmeye başlamış oluyorum. Karşılıklı boncuklar zaten denk geliyor, bakın gördüğünüz gibi. Aralara birer boncuk atarak birleştireceğiz. Biraz göstereceğim. Geri kalanını kamera arkası yapacağım. Herhangi bir tarafa boncuk attım. Düğümleme yöntemiyle bu boncuğu buraya sabitleyeceğim. Bu şekilde birleştirmeye başlamış olduk. Şimdi öndeki boncuklara geçiş yapacağım. Sağ misinamı sağdan, sol misinamı soldan göndereceğim. Bir ön boncuklara geçiş yapıyorum. Ve tabii ki araya bir tane boncuk atıyorum. Boncuğumu taktım. Yine düğümleme yöntemiyle bu boncuğu da buraya sabitleyelim. Bakın bu şekilde birleştiriyorum. Hiç bozmayalım. Ön boncuklara geçelim. Araya boncuk atacağız. Boncuğumuzu attık. Düğümleme yöntemiyle düğümleyelim. Bakın şuradayım. Buradan başladık. Bu şekilde birleştire birleştire devam ediyoruz. Yine anlattığım gibi birer boncuk ön tarafa geçerek aralara da birer boncuk atarak şöyle bütün kenarları gezelim arkadaşlar. Başladığımız yere geri dönelim. Buradaki kapanışı beraber yaparız. Birleştirme işleminde son aşamadayım. Şuradan yukarı doğru çıkmıştık. Buradan geldik. Aralardan birleştirdik. Şöyle göstereyim hatta araları size. Bakın karşılıklı boncukların arasına birer tane boncuk atarak birleştirme işlemi yaptık. Şimdi şurada sondayım. Son boncuğumu takıp burayı kapatacağım. Artık bitiriyorum. Hemen takalım, bitirelim. Çok da uzamasın video. Bir tane boncuğumu takıyorum. Hatta direkt bağlayalım. Birkaç kez bağladıktan sonra komşu boncuklardan geçirip öyle kesiyorum misinamı. Şöyle diğer boncuklardan geçirip öyle kesin arkadaşlar. Ben de hemen keseyim, kamera arkasında geleyim. Ve harfimiz hazır. Hemen şimdi boyutlarına bakalım. Sizler de en azından bu boyutu referans alırsınız. 6 milimlik boncukla yapmıştım biliyorsunuz. Şöyle bir bakalım. 6 milimlikle eni 5,5, boyu da 6,5 santim oluyor. Yani sizler bu santimlerin üzerine çıkmak istiyorsanız boncuk boyutunu büyütebilirsiniz. Altında bir harf istiyorsanız da boncuk boyutunu düşürebilirsiniz. 166 adet boncuk kullandık harfimizin yapımında ve harfimizin yapılışı bu kadardı. İsteyen takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Başka istenilen harfler de var. Sırasıyla inşallah nasipse yayınlayacağız. Sizler de beğendiyseniz lütfen like atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.